Akay'la birlikteyiz. Merhaba değerli takipçiler, değerli izleyenler. Dostum, arkadaşım, sanatçı ve yazar Onur Akay'la birlikteyiz ve magazin gündemini değerlendireceğiz. Onurcuğum, hoş geldin. Evet, yine Nasılsın? tekrar birlikteyiz. Bilal abicim, ben tüm takipçilerimize, Bilal Özcan TV izleyicilerine sevgilerimi gönderiyorum. Birlikte olmak çok güzel sizlerle. Eksik olma, eksik olma. Magazinde hareketli günler yaşıyoruz sevgili Onur Akay. Evet, Bizim takipçilerimizin, bizi izleyenlerin en çok merak ettikleri konu tabii ki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konusu. Onu konuşacağız ama önce gündemdeki diğer çarpıcı, ilginç konuları konuşalım diyorum Onur. tabii. Mesela Hadise'nin konserlerinde, son 2 konserinde Harbiye'de özellikle ikinci günkü o sandalye üzerindeki dansı, kıyafeti, giyimi çok konuşuldu. Ben de Instagram'da çektiğim videoda biraz bu konuyu şey yaptım, nükteyle yaklaştım ve aç kapa Hadise, bacağını aç kapa, çok güzel açıyorsun kapıyorsun, daha uzun yap bu şovunu filan diye böyle bir nükteli video çektim. Sen nasıl bakıyorsun Evet. Hadise'nin bu e, sahne şovuna? Ya aslında Bilal abicim, böyle şeyler dünyada da biliyorsunuz. Artık istiyor. Şov olmadan sahne olmaz. Şov yapılması lazım. E, Kostümler de değişti, sahne kostümleri. Dünyaya da baktığımız zaman müzikteki değişim önemlidir. Ülkedeki değişimi gösterir. Fakat Hadise'nin maalesef ki bir eksik, yani bir dans dersi alması lazım. Ağır çekim gibi geliyor bana. Yani teknik yok. Böyle çok estetik değil dansı. Mesela Jennifer Lopez onu çok beğeniyor bence. Örnek alıyor. Ama o kadar nefis bir ses ve aynı zamanda dansı var ki o giydiği, yani Hadise gibi giydiği tarzdaki şeyleri bile e, insanlara çok iyi bir şekilde sunabiliyor. Büyüleyici geliyor. İnsanlar onu görmüyor. Hadise'nin bu dans eksikliği olduğu için tabii ki bu sefer de çıplaklık ve o bazı şeyler göze batıyor. Yani ben öyle buluyorum. Hem dans edip hem şarkı söylemek çok zordur, kolay değildir. Hadise vokal kullanmasa çok zorlanır bence. Evet, Hadise bunu yapıyorsa söylediğin gibi yani e, her gün dans Sesim çalışması geliyor mu Bilal geliyor. abi? Geliyor. Ha, Sesin evet, geliyor. donma mı var dedim. Evet. Geliyor. Yani Hadise'nin her gün spor yapması lazım. Ben de katılıyorum söylediklerine. Çok bir kere vücudu çok kalın, kaba duruyor Evet, sahnede. Yapmak ağır istediği çekim gibi dans. yapmak istediği dansla o vücudunun kalıbı hiç uymuyor. Çok haklısın. Yani bir kütük gibi, bir ağaç gövdesi gibi bir vücuda sahip, kalın bir vücuda sahip. Halbuki incecik beli olsa, o boyu, uzun boyunu daha ince gösterse bize, bacakları ince olsa, belki dediğin gibi ve dansı da e, hareketli olsa, çok haklısın. Mesela Taylor Swift'in videolarını izliyorum. Ben çok severim kendisini. E, Dua Lipa'yı izliyorum. Onu da çok severim ve çok beğenirim. Sahne şovlarını izliyorum. Ne kadar estetik geliyor gözümüze. Dediğin gibi Tabii, yani ne kadar, ve onların boyu da mesela Taylor Swift'in boyu Hadise'den daha uzun ve daha iri yarı bir hanım ama e, öyle zarif geliyor ki sahnede bir balerin gibi. tabii. Çok haklısın. Yani Hadise bir Vücut tarafını işin dansa elverişli değil Bilal abicim. Yani estetik böyle durmuyor. Hatta başını böyle sağa sola atarken bile takılıyor yani. Esnek değil. Esnek, dediğin gibi spor yapması çok şart. her gün spor yapması lazım. Haftada 4-5 gün, yani her gün yapmasa da sporla Eğer bu yaşaması dansı lazım. yapacaksan. Eğer evet, bunu böyle yapacaksa. Öbür türlü e, Moulin Rouge var ya Paris'te, oradaki revü danstaki revü yapan kadınlar var. Şanzelize'de revü yapan kadınlar var. Onlar bile ne kadar profesyonel yapıyorlar işlerini. Gözünü alamıyorsun. Ne kadar zarif hareketler yapıyorlar. Yani Hadise
ve gözümüzü kanatıyor. Olmuyor yani. Sinan Akçıl da onun eski sevgililerinden. Hadise'nin bu şovunu eleştirdi. Sahnede erotik dansım yok benim dedi. Transparan erkek gömleğim de yok dedi. Ama bakın bunlar olmadan çarşamba günü Van'da konserim var, neler olacak dedi. Tam Hadise'nin bu erotik şovu diyebileceğimiz şovunun üzerine bu konuşmayı yaptı. Bu paylaşımı yaptı. Sonra ne oldu? Sonra Hadise Sinan Akçıl'ın kendisine yaptığı 2009 yılında yaptığı Kahraman albümünü müzik platformlarından kaldırdı. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi öncelikle bunu duydum ben Bilal abicim. Sen bana söyleyince Evet. yayın öncesi seninle konuştuğumuzda hemen bir araştırdım bu konuyu. Kahraman albümünü yayından kaldırmamış. O iddia doğru değilmiş. Teknik bir arızaymış. Öyle mi diyorlar? Evet, teknik bir sorun varmış ve çözülmüş de sanıyorum ki, bakmak lazım. Zaten sahnede de söylüyor. Ne olursa olsun hiç kimse bence şarkıları kaldırmak istemez sosyal medyadan. Hakları kendine ait bile olsa dijital platformdan, sosyal medyadan değil de, çünkü o bir çıkmış eser, aralarında ne geçerse geçsin yapmazlar. Teknik yurt dışı kaynaklıymış teknik arıza diye duydum. Önemli bir yerden öğrendim. Fakat şimdi bende fotoğrafları var mesela. Öyle diyor, benim transparan gömleğim yok diyor Sinan Akçıl, ama zamanında ceketin içine hiçbir şey giymeden verdiği pozlar var. Sen de görmüşsündür Bilal abi önceki yıllarda. Böyle üstü açık pozları var, yani o da çıplak pozlar vermiş. Hadiseye söylüyor ama. Hadiseyle çıktığı yıllarda da evet, dergi için yapılan bir çekimde hatırlıyorum Sinan Akçıl'ın vücut çalıştıktan sonra verdiği pozlar vardı. Çıplak, üstü çıplak pozlar vardı, evet. Yani Sinan Akçıl da biraz besleniyor mu diyorsun bu şeyden, gündemden, magazin gündemini seviyor Sinan Akçıl, değil mi? Magazini seviyor. Seviyor. Magazine haber veriyor, yani haber yaratıyor. Onu ben de hissediyorum. Yani Gündemde. Hadiseyi fazla eleştirmemesi lazım. Kendisinde de aynı sorunlar var. Onun da mesela şan dersi sürekli alması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Sinan Akçıl besteleri güzel ama sesi konusunda eleştirim var, öyle mi? Bir Evet. sanatçı olarak konservatuvarda Müzisyenliği var. Müziği bilen biri. Güzel şarkılar yapıyor. yapıyor. Zaman zaman yakaladığım bazı şeyler oldu. Bazı şarkıları bazı yerlerden aldığı olmuş. Ben de yazdım. Hatta bazı isimler sonradan değişti. Bestekarlar, şarkıların besteleri başkalarına gitti. Ama kendi de güzel çalışmalar yapıyor. Fakat işte yani şan dersi de bir spor gibidir. Nasıl Hadise'ye spor dedik? Aslında Hadise'nin şan dersi de alması gerekir. Çünkü sesler de kas Bilal abicim. Onların da spora ihtiyacı var sürekli. Aynı şey yani. Daha rahat çıkabilmesi, daha iyi bir teknikle söyleyebilmek için şan dersi her dönem gerekli, spor gibi. Her dönem şan dersi gerekli. Sinan Akçıl'ın tabii ki bu besteci yönü çok kuvvetli. Yani şarkı vermediği sanatçı yok. Ancak Evet. Kendisini sürekli ses konusunda eğitmesi lazım diyorsun. Şan derslerini ihmal etmemesi lazım diyorsun. Peki bir başka... İkisinin de ihtiyacı var. İkisinin Yani de ihtiyacı birbirlerine var. eleştirmesinler hiç. Evet. Bir başka ilginç konu haftanın magazin gündeminde Kadir Ezildi'nin düğünü. Kadir Ezildi ile eşi törene doymuyorlar diyelim. Bundan 9-10 ay Evet.
nişanlandılar. Hatta 2 nişan yaptılar. Bir de kızın memleketinde Erzurum'da nişan yaptılar. Ve geçtiğimiz Mayıs ayında da, bu Mayıs ayında da nikah yaptılar. Sonra kına yaptılar. Hepsi gösterişliydi ve hepsi medyaya yansıdı, sosyal medyaya yansıdı. En sonunda da düğün yaptılar. Düğünleri de çok konuşuldu. Nasıl buluyorsun Kadir Ezildi'nin bu sosyal medyadaki durumunu? Ben çok başarılı buluyorum. Böyle çok sempatik buluyorum Bilal abicim. Zaman zaman programlarına denk geldim, sosyal medya paylaşımlarına. Bu düğünle tabii daha çok ben onu tanıdım böyle. Yani daha çok dikkat ettim kendisine. E, Şimdi nasıl söyleyeyim? Böyle artık magazinde de hep görüyoruz. Nasıl böyle evlenmeden mesela hamile kalan ünlülerimiz var değil mi? Bir an gidip yurt dışında evleniyorlar. Artık bunlara alışmışken bir anda böyle kendi Türk geleneklerini, örflerine ve geleneklerine uygun bir düğün dikkat çekti. Ben beğendim yani. Kız istemesi olsun, kızı alması, getirmesi, ne bileyim, kınada bilmiyorum, bilmiyorum, kınada erkek ağlar mı hiç, onu ben daha önce görmedim. Yani kınada erkek de gidiyor mu Bilal abicim? Gidiyorlar. Eskiden gidilmezdi de işte birkaç senedir var, o ünlüler dünyasında da çok oluyor. Gidiyorlar yani Evet. kınaya katılıyorlar. Ama tabii Çok ki çok iyi bir çocukmuş. evet. Onunla ilgili bazı şeyler duydum. Ailesine bakmış. Sanıyorum ki babasız büyümüş herhalde. Öyle bir şeyler söylüyorlar. Tam net bilmiyorum ama böyle çok düşkünmüş, ailesine bağlıymış, etrafındaki dostlarına çok değer veren. Çok çok yani böyle herkesin sevdiği, herkes evimizin oğlu diyor yani. Ben de sempatik buluyorum, takip ediyorum kendisini. Evet, Kadir Ezildi küçükken babası evi terk ediyor. Bir başka kadına gidiyor. Annesini terk ediyor. Onları yüzüstü bırakıyor ve Kadir ömür boyu hiç affetmiyor babasını. Babası işte biliyorsun geçenlerde bundan bir sene kadar önce ortaya çıktı. Bir güzellik merkezinde, saç ekim merkezinde tekniker kendisi. Önce doktor filan dendi. Sonra tekniker olduğu anlaşıldı. Ee, Evet. Oğluyla barışmak istiyor ama Kadir asla diyor, affetmem diyor. Bana hayatımın en büyük acılarını yaşattı o adam diyor ve barışmıyor. Yani babadır tabii, hatasını da biliyor adam ama Kadir Ezildi çok bu konuda çok katı. Bir şey de diyemeyiz. Tabii. Şimdi de hayatına eşini kattı, Gamze Türkmen'i kattı. Birbirlerini çok seviyorlar ve uzun süredir onların bir arkadaşlığı vardı. Şimdi hatta en son baktım bugün paylaşımlarına, balayına çıktılar. Ve paylaşımları kesti. Son paylaşımım dedi. Ama o dayanamaz değil mi? Balayından da paylaşım yapmaya başlar. Yani Tabii ama yerde. programında da başarılı. Böyle hanımlar gündüz kuşağı programında onu çok sevmişler. Temizlik yaparak başlamıştı. Ben öyle hatırlıyorum. Bir temizlik programı vardı. Eşiyle de yani mutlu olsunlar inşallah. Çünkü kendisinin o iyi niyeti karşıya geçiyor. Ben hissediyorum yani, ondan onu alıyorum. Herkes böyle ekran yani soğuk derler ama yansıtıyor değil mi Bilal abicim? Yansıtıyor. İnsana anlıyorsun ekranda. O gözlerdeki ışık bile belli ediyor yani sempatikliği, insanları çok sevdiği. Tabii babasıyla ne yaşadı bilemeyiz ama ben Evet. babasız büyüdü diye duymuştum. Demek ki böyle bir sorun varmış. Yine de demek ki babası olmadan annesine, kardeşlerine bakıyor dediler bana. Böyle çok Evet. aileye bağlı, dostlarına değer veren, işine çok saygılı bir çocuk dediler. Düğünde hoşuma gitti yani. Artık çok değişik şeyler görüyoruz. Böyle şeyi özlemişiz gibi geldi bana. Böyle de lazım ara sıra değil mi? Evet, aynen öyle. Geleneklerimize göre bir düğün töreni yapıldı. O takı merasimi çok konuşuldu mesela. Kendisi de takıda durmaktan dedi. Takı törenine uymaktan, orada 3 saat, 3,5 saat ayakta
kalmaktan dedi başka hiçbir şey yapamadım. Ne pastamdan yiyebildim, ne yemek yiyebildim, ne davetleri dolaşabildim. 300 metreye yakın, 294 metre ölçtüm diyor. Takı kuyruğu dolana dolana diyor, bitmedi diyor. Çok seviliyor tabii. Çok seviliyor. Her gelen de altın getirmiş, dolarlar taktılar. Ya Onur Akay İngiltere'den altın yollamışlar. Bu altın İngiltere'den diye paylaşımı yapıyor. Yani her yerden. Demek ki hayvanları da işte göndermiş. Ya hayranları da göndermiş. Gelemeseler bile göndermişler. Ve sabaha kadar da sayılmış, ayrılmış, işte bankaya gönderilecek, kasaya konulacak filan. Kimi 40 milyon liralık diyor, kimi diyor işte bugün bir şey yazmış, haber sitesi yazmış, 25 milyon liralık takı diyor. Yani düğünde takılan. Mutlu olsunlar tabii. En önemlisi o. Öyle değil mi? Bilal abicim bu normalde aşiret ailelerinde görülür değil mi böylesi? Yani olmaz kolay kolay. Demek ki bu sevilme doğru yani. Sadece akraba değil, hayranlar da demek ki geldi, taktı, gönderdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Sadece akraba değil, hayranlar da gönderdi. Zaten hediyeler falan bagajlara sığmamış. Paketler Evet. anlatıyorlar da oraya giden birileriyle konuştum. Anlatıyorlar da yani böyle bir şey yok. Böyle bir sevgiseli yok. O da mutluluğunu oynayarak, eşiyle dans ederek mümkün olduğu kadar göstermeye çalıştı. Çok da güzel oynuyor Kadir Ezildi. Çok da güzel göbek atıyor. Eşiyle de danslarını da yaptılar. Eşi şanslı. Şanslı. Temizliği artık Kadir yapar evde kesinlikle, Evet. değil mi? Kadir yapar. Zaten eve geldiler. Yani o gerdek merdek olmadan evvel yine yani bilmiyoruz tabii gerdek kısmını falan öyle paylaşımlar yok asla da. Yani o eve geldiler. Düğünde yemek yeme fırsatları olmadığı için evde hemen bir şeyler pişen mantı pişirdi. Kendi pişirdi mantı. Onu da çekmiş. Ondan sonra kayınvalidesi, kendisi, hanımı filan oturup yemek yediler. Sonra yarın sabah diyor balayına çıkacağız. Yarın sabah dedi birkaç saat sonra uyuyup uyanıp bir temizlik yapalım gitmeden diye kovaları merdivenlere koymuş paspası filan. Yine temizlik biliyor musun? Yani Evet. gerdeğe girmeden yine temizlik. Böyle de bir çocuk Kadir Ezildi. Allah mutlu etsin. Amin. Evet. Temizlik güzeldir. Adı tabii çok aşırısı da iyi bir şey değil ama evet. Evet. Canım sevgili Onur Akay, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili çok soruyorlar takipçilerimiz, hayranları. Özellikle Afra'nın çok üzgün olduğunu, hatta sağlığının bozuk olduğunu yazıyorlar. Böyle duyumlar aldık diyorlar. Bu konuda ne diyeceksiniz? Nedir Afra Saraçoğlu'nun durumu? Diziyi aksatıyor mu? Dizi setlerine gidiyor mu, gitmiyor mu? Şeklinde sorular var. Ben sana bırakayım. Sen lütfen bildiklerini bize paylaş. Dizi setine bir gün gitmemiş Bilal abicim, o doğru. Akçay'a geldi zaten. Buraya gelmiş. Annesini, anneannesini görmek için. Evet. Bir gün ama aynı gün dönmüş zaten. Belki sete o gün gitmedi. Belki onun için öyle demişler olabilirler. Veya da o gün seti de olmayabilir tabii. Yani buraya geldiğini biliyorum. Fakat Bilal abicim aradı benim. Ben mesaj attım. Kendisi mesaj atmış. Amcası aramış. Tabii ben herhalde bazen bilmediğim numarayı açmıyorum. Belki öyle denk geldi. Ben de Amcam aradı sizi demiş. Melisa Şen'le. He. Amcam aradı sizi diye yazmış. Sonra işte kendisi de söylemiş. Bu durum onu biraz yapmış. Melisa Şenli değilmiş. Zaten iddia dedik. Sosyal medyada iddialar vardı. Bazı kaynaklar öyle söylüyordu. Üç şey söylemiştik biz Bilal abicim senle. Evet. Biri Melisa Şenli olabilir. Biri işte yabancı model Yabancı bir model. Evet. olabilir. Dediler. Bir de Sonra işte Bosnalı dediler. Evet. evet bir de
Gülseren Budayıcıoğlu. Budayıcıoğlu'nun torunu Evet. Olduğunu vardı. söylediler. Evet. Melisa Şen, Söyleniyordu. evet. Melisa Şenli'nin Ama bunu hemen söyleyeyim. Melisa Şenli'nin açıklamasını dün ben de gördüm ve burada yayınımda açıklamanın ilgili kısmını okudum. Benim adı geçen oyuncuyla hiçbir tanışıklığım yok diyor. Tekrar söyleyelim. Hiçbir tanışıklığım yok diyor. O resimdeki de ben değilim diyor zaten. O resim dediği o öpüşme fotoğrafları. Mert Ramazan Demir bir kızla öpüşüyor ya, o da ben değilim dedi. Benim ismimi kimse kullanmasın, benim konuyla alakam yok dedi. Dün de bu açıklamasını söyledik. Şimdi de tekrarlayalım. Melisa Şenli'nin bu konuyla hiçbir ilişkisi olmadığını kendi ağzından öğrendik. Evet, lütfen devam et Onurcuğum. evet, evet, milli tenisçi Melisa Şenli. Tabii olabilir, karıştırıyor insanlar. Sosyal medyada da yazmışlar. Kaynaklar da karıştırabiliyor. Benzetiyor. Zaten herkes fotoğrafa benzeterek bu konuya gitti. Açıklama olmadığı için Evet. Mert Ramazan Demir'den bir açıklama gelmediği için herkes fotoğraflara benzeterek, yani magazin programları bile benzeterek yaptılar Bilal abicim. Şimdi ben çok değişik şeyler öğrendim. Şimdi tabii böyle birden gündeme bomba gibi düşünce görüntüler, Bodrum'daki tatil görüntüleri, öpüşme görüntüleri falan, zaman zaman zaten kavga ediyorlardı. Böyle bir ayrılmasalar da şey olurdu, böyle araları limoni olurdu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in. En ufak bir şeyde böyle hemen bir sürtüşmeleri olurdu. Onlar öyle bir çok büyük aşk yaşadılar. Hem de böyle kavgalı bir aşk yani. Bir en küçük kıskançlık bile problem olabiliyordu böyle. Gurur. Askerden geldiğinde de olmuştu. İkisi de gururlu. İkisi de gururu biraz ve ego tabii, evet. biraz da ego, yani ünlü olmanın getirdiği biraz da, az da olsa, bizimkilerde azdır ama fazla yoktur ama yine de biraz gençliğin de getirdiği, değil mi? Lütfen devam et. Evet. Lütfen devam et. Akyaka'da demişler. Doğru, Akyaka'da. Evet. Evet, Bodrum'da da Bodrum Akyaka şeyde oluyor olay. Değil mi? Öyle yazmışlar alttan. Evet. Bilal abicim, askerden geldiğinde de bir kere ben de köşemde yazmıştım. Önceki köşe yazılarıma bakarlarsa görürler. Böyle bir aralarında bir problem olduğunu falan. Aslında bayağı bir aralarında problem varmış ve yansıtmamış benim kaynağımda. Onları bir arada olmasını isteyen biridir. Çok yakın yani. Ben tabii daha da böyle bir kişi değil, birçok kişiyle bu konuyu görüşüyorum. Fakat son zamanlarda yansıtmamışlar. Yani aslında aralarında hep sorun oluyormuş. Bazı sorunlar da büyükmüş. Zaten İngiltere'ye gitmeden önce yaşanan bir sorun sonrası gidiyor. Herhalde orada tanışıyor. Artık siz de söylemiştiniz, bir arkadaşı tanıştırmış demiştiniz değil mi Bilal abiciğim? Evet. Yasir için söyleniyor. O tanıştırdı deniyor. Bana haber kaynağım tanıştıranın Yasir olduğunu söyledi. Ve menajeri de onaylamış o kızla çıkmasını. Evet. Zaten Miray Kaya onaylıyor. O basına bildiriyor falan ama şöyle yani küs oldukları dönemde başlamış ilişki. Aslında bir aldatmada değilmiş. Sonra görüştükleri zamanlarda bunu sürdürmeyi düşünmüş mü, düşünmemiş mi bilmiyorum ama yine de görüşmüşler tabii. Şimdi artık bu da yani belki de onu da bıraktı, sonradan yeniden mi barıştı, artık o kadar detayını bilmiyorum ama küs oldukları dönemde o kızla tanışmış. Sonra Afra'yla da görüşmüş. Görüştüler. Görüşmeler oldu. Belki o kızla görüşmüyordu. Yeniden tartışma da yaşanmış. Bu tatile en son gelip karavanda da görünüyorlar. Birlikteler, sete gidiyor. Fakat ondan sonraki gün sette çok iyilermiş. Pera setinde. Değil mi? Efendim Bilal abicim, sesi alamadım. Afra'nın Pera dizisinin setine gidiyor İngiltere'den gelince Mert. Aynen.
Orada çok iyiler. Fakat Evet. bir gün sonra da tartışma yaşanmış. Ve acaba tatile gittikten sonra tekrar o kızı mı çağırdı? Belki de onunla görüşmüyordu. Küs olduğu dönemde görüşmüştü. Yeniden mi yanına çağırdı? Tam olarak bilemiyorum. Yani Mert'in de yüreği çok güzel. Çok değerli bir oyuncumuz. Afra'nın da yüreği harika. Yakından da tanıyanlar bilirler zaten Bilal abicim. Evet. Tabii böyle çok sevince de çok kıskançlık da iyi bir şey değil aslında. Sonucunda böyle şeyler getirebiliyor. Ama tabii ki Afra dediğiniz gibi çok üzgün. Onu ben de duydum. Ama yani aldatma olmamış da olabilir. O dönemde olmuş olabilir. Yani araları her zaman uzun zamandır çok iyi değilmiş. Zaman zaman görüşseler bile. Evet. Afra biraz rahatsızlanmış. Biraz psikolojik olarak çökmüş diye duydum. Ha evet. Hatta Evet. bir kliniğe götürülmüş diye duydum. Ama bu tabii atlatır. İçinde bulunduğu ortam, set ortamı, iş ortamı oyalar onu diye düşünüyorum. Güzel bir iş de ortaya çıkarsa, insanlar da beğenirlerse yaptığı işi, diziyi, psikolojik olarak da bunu atlatır diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Vallahi tabii ki atlatır. Zaman her şeyin ilacı ama Evet. bakarsınız barışırlar, belli de olmaz. Onlar nerelerden döndü, neler neler atlattılar. Bir gün ben gelirim Bilal Özcan TV'de müjde diye veririm, bakarsınız. Onur Akay'ın her zaman aldığı ilginç duyumlar vardır. Onur Akay demek ki bazı işaretler gördü. Tabii ki barışmalarını herkes istiyor ama daha evvel de Mert Ramazan Demir yaramazlıklar yapmıştı ve Afra her seferinde bir süre sonra affetmişti. Ama bu sefer affetme diyen o kadar çok var ki Afra'ya. Var. O kadar çok var ki yani bilmiyorum. Çünkü Bilal abicim diğer olaylarda böyle bir görüntü çıkmamıştı. Yani bu çok ayyuka çıktı. Yani o kadar böyle işte oradaki öpüşmeleri falan. Onun için Afra çok gururlu da bir kız. Çok. Affetmeyebilir ama şimdi Akçay'a da geldiği için ben bazı şeylerde böyle hissettim diyeyim, duydum diyeyim. Nasıl söyleyeyim? E, Yani bakarsınız barışabilirler de, belli de olmaz. Öyle Her mi? şey olabilir yani. Birazcık zamana ihtiyaç var ama bence. Dediğiniz gibi biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar. Fakat e, hem bu aşk için, yani Mert Ramazan Demir'in bu şimdi ekranda görünen işte yabancı uyruklu model kız diyorlar falan, artık kimse. Onun için Pierre diyen var. Onu bilemem. Afra ile Mert aşkına Pierre diyorlar. O çok yanlış. Yani o O mümkün değil. Onlar çok büyük bir aşk yaşadı. mümkün değil. Ben de Mert Ramazan Demir'in o yakalanma olayından sonra e, çevresine çok kızdığını, çevresindekilere yakın birlikte çalıştığı insanlara çok sinirlendiğini, çok kızdığını ve hemen hemen her akşam bir aparatif bir şey alıyor, seviyor barda oturmayı, e, kulübe gitmeyi, işte arkadaşlarıyla eğlence ortamında olmayı seviyor. O günden sonra çok fazla alkol aldığını duydum. E, Mert Ramazan Demir de tabii ağaç değil, odun değil. Sonuçta o da bir insan ve onun da bir kalbi var. O da yaşanmışlıklara saygı duyuyordur mutlaka diye düşünüyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Mert aldattı, ihanet etti de bundan zevk aldı, mutlu oldu diye bir şey asla inanmıyorum böyle bir şey olabileceğine. Ama barışma konusu da biraz zor gibi be Onur. Yani bilmiyorum da. E, Fakat şu da var Onur, bak bunu da söylemek istiyorum sana hemen. E, Afra'nın annesi Mert'i hala takip ediyor. Orada mısın? Şey Bilal abi görüntün şey mi? görüntün şimdi geldi. Görüntüde bir sorun oldu. Çok Takip güzeldi. ediyorlar tabii, aileler takip ediyor diye biliyorum ben. Evet, Zaten hatta çok seviyorlar ailelerde. sen söylemiştin bana. Annesi Mert'i takip ediyor diye Afra'nın. Mert'in ailesi de Afra'yı takip ediyor.
Tabii. Tabii. Onlar işte birbirlerini takipten çıktıkları dönemden bu yana bazı sorunlar yaşıyorlarmış. Mesela bana yansıtmamışlar bazı şeyleri tam olarak. İşte ama yine de hep görüşmüşler, yani görüşmeler doğru. Ama nasıl görüştüler tabii, o kadar detayını çok iyi bilemiyoruz. Fakat son zamanlarda, yani bu askere gitmeden önce falan oluyor. Yani ondan önce her şey normal. Ara ara böyle sürtüşmeleri oluyordu. Fakat askere gitmeden önceden sonra baya böyle bir sorunlar yaşamışlar. Ben onu daha böyle işte bu olay çıktıktan sonra şimdi tam olarak öğrendim. Belki de o dönemde işte İngiltere'ye gittikten sonra, askerden sonra Mert buldu herhalde. İşte arkadaşı tanıştırdı ya da tekrar barışma belki diye mi düşündü. Yani tam bir aldatma gibi de durmuyor. Aldatma diyorlarsa da yani tabii ki bilemem. Afra gururlu bir kız, kolay kolay affetmez dediğin gibi Bilal abicim. Bu işin dönüşü biraz zor gibi görünüyor. Afra'nın gururlu olduğuna katılıyorum. Evet, gururlu bir kız. Allah yardımcısı olsun tabii. Zor bir süreç onun için ama atlatacaktır. Atlatacaktır dediğin gibi. İşine sarılıp. Tabii, kesinlikle. Çok da güçlü, işleri yoğun. İkisi de inşallah mutlu olsun. Eğer olmuyorsa da ikisi de ayrı ayrı inşallah iyi kişiler bulurlar. Onları biz hep, ikisi de sevdiğimiz oyuncumuz değil mi Bilal abicim? İkisini de ayrı ayrı takip etmeye devam edeceğiz. Niye yani şimdi illa da zorlamaya gerek yok. Olmuyorsa da, olmayınca da olmuyor vallahi. Evet, ama sana şunu da sormak istiyorum. Takipçilerimizin bir kısmı biliyor, bir kısmı da, önemli bir kısmı da bilmiyordur bunu. Senin Onur Akay'ın Afra'nın annesini aşağı yukarı 25 yıldır tanıdığını, belki daha fazla, Afra'nın çocukluğunu bildiğini ve Tabii. annesiyle dost, arkadaş olduğunu bilmiyorlardır. Senden öğrensinler. E, Sen demiştin ki, bunu takipçilerinle de paylaşmıştın. Annesi Mert'i seviyor. Yani düzgün bir insan, erkek olarak görüyor demiştin. Annesi ister değil mi? Yani Afra'nın, daha doğrusu isterdi Mert'le hayatına devam etmesini, değil mi? Afra'nın. Tabii çok istiyordu. Hala da istiyor olabilir. Tabii bu son şeyden sonra bilemem ama çok istiyordu. Mert'in ailesi de çok istiyormuş. Afra'yı çok seviyormuş. Seviyorlar. Ondan ilgili de ben durumlar almıştım. Bir araya gelmişlerdi. Ben duyurmuştum. Siz televizyondan söylemiştiniz Bilal abicim. Yani aileler de onları çok yakıştırıyordu. Herkes yakıştırıyordu zaten. Artık kısmet tabii, belli de olmaz. Belki yine her şey düzelebilir, değişebilir. Ama değişmiyorsa da ne yapalım? Yani hayatlarında inşallah ikisi de mutlu olacağı kişileri bulur diyeceğiz. Yapacak bir şey yok yani, zorlayamaz kimse. Fakat çok güzel bir aşk yaşadılar. Çok büyük bir aşk. Bu bir PR değildi. Dizi için yapılmış reklam aşkı değildi. Onu yazanlar yanlış düşünüyorlar. Yani öyle bir işte reytingler yükselsin de dizi için yaptılar da reyting mi yükseldi Bilal abi? 3 sene sürdürülür mü yani? Ya, Bir kere yapılır, bırakılır değil mi? tabii Onur. Onurcuğum, Afra'nın. Genelde böyle dizilerin başrolleri, partneriyle sevgili mi değil mi diye PR için şöyle dizi başlarken bir girerler. Onlar da açıklama yapar. Öyle bir şey yok. Biz partneriz de işte PR o. 3 sene sürer mi böyle Bilal abicim? Kapısında muhabirler, ne bileyim teknedeki şeyler, daha neler neler. Neler. Afra'nın ev taşıdığını sen açıklamıştın ilk defa. O konuda bir gelişme var mı Onurcuğum, bildiğin, duyduğun? Konu Bilal abicim, ses biraz böyle cızırtılı geldi. Afra evini boşalttı ya, Mert Ha, Ramazan Demir'i unutmak, silmek için hayatından. E, evet. Yeni E, eviyle ilgili bir duyumun var mı? Şu anda daha kesin olarak böyle tam bilmiyorum ama eşyaları buraya göndermiş. Kendi eşyalarını burada evine.
Zaten bir de gelmiş, boşaltmış. Antalya. Evet, herhalde İstanbul'dan da bir ev satın alacak. Ama şöyle bir şey, Mert'in evindeki eşyalarını da almış. Sarıyer'deki, orada da eşyaları varmış. Almış onları. Almış. Mert'in eşyaları da varmış Afra'da. Arnavutköy'deki de. Onları da vallahi dışarıya bırakmış. Öyle duydum. Haber de göndertmiş. Ben de öyle Birilerine duydum. herhalde, menajerine mi artık kimleri aldılarsa bilmiyorum, aldılar. Almışlardır tabii. Almışlardır. Ben de öyle duydum. Kapının önüne koymuş, haber vermiş, alın bunları diye. Yani Evet. Onur Akay, sevgili Onur Akay, çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınıma renk kattın. Ben teşekkür ediyorum Bilal abicim. Ne demek? Ben de bütün Bilal Özcan TV izleyicilerine sevgilerimi gönderiyorum. Tam yayın öncesinde Bilal abicim, klibim geldi. Klip yönetmeni. Ne güzel. Ne güzel. Bana da yollasana lütfen. Bana da yolla, ben de onu paylaşayım. Instagram'da story'de paylaşayım. Dondun galiba Onur Akay, sevgili Onur Akay. Zaman zaman internette sorun olabiliyor. Onur Akay'ı bekliyorum. Evet, dondu, geldi. Bana da yolla lütfen, olur mu klibini? Tabii çıkınca mutlaka, tam yayına girmeden önce izledim ben de Bilal abicim. İşte bakalım, artık uzun süredir çalışıyorduk. Çıkmak üzere. İnşallah beğenirsiniz. Ben de çok mutlu oldum bugün sizlerle buluşmaktan burada. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Yine bir başka inşallah tekrar bir araya geliriz. İnşallah Onur Akay. Çok teşekkür ederim. Şeref verdin. Sağ ol. Sevgilerimle herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ ol canım benim. İyi akşamlar. Değerli izleyenler, ünlü sanatçı, yazar, dostum, sevgili Onur Akay ile birlikteydik canlı yayında. Eğer bize sorularınız varsa lütfen yorumlarda yazın. Onur Akay ile tekrar bir araya geldiğimizde hepsini cevaplandırırız. Beğen yapmayı lütfen unutmayın ve abone değilseniz de kanalıma abone olun lütfen, olur mu? Sevgiyle kalın.